Arkadaşlar, Eglip Tasarım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilek anahtarlık motifi üzerinde çalışacağız. Ben arta kalan iplerimi değerlendirmek için yaptım bunu. Ve çok da şık, aynı şekilde anahtarlık olabiliyor. İçini doldurarak çocuklarınıza oyuncak olarak da kullanabilirsiniz. Veya siparişlerinizin yanına hediye olarak da ekleyebilirsiniz. Nasıl kullanmayı tercih edersiniz, bunu size bırakıyorum. Yeşil yaprak kısmını lif ipini çift kat yaparak değerlendirdim ben. İstediğiniz renkte, istediğiniz formda iple yapabiliyorsunuz bu modeli. İstediğiniz iplerinizi hazırlayın lütfen. Birlikte hemen başlayalım örmeye. Evet arkadaşlar, ben ipimi hazırladım. Modelimize şöyle köşede dursun, hemen yanımızda. Ben yaklaşık şöyle bir parçayı kenarda bırakacağım. Şu sap kısmını dönebilmek için. Bu noktada bize çok yardımcı olacak bu kısım. Hemen buradan ilmek alarak zincir çekmeye başlıyorum. Zincir ve devamında sihirli halka, sık iğne tekniklerini yapmış olduğum detaylı bir anlatım linkini de videonun altına ekliyor olacağım. Yaklaşık 8 tane burada zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk başladığımız zincirin başına dönüyoruz arkadaşlar ve buradan ip kaydırma tekniği uygulayarak çıkıp diğer ipin kısmına kaydırdık. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. İpin başını doladım. Trabzan yapıyoruz burada. Başını doladım. Halkanın içine girdim. Çıktım. İkisini bir çektim ve topladım. Şöyle çekelim. Bir zincir çekiyorum buraya, araya. Hemen bir tane aldım, başını doladım. Bir, tekrar başını doladım. 2 ve bakın burada toplamda 3 tane kaldı. Bu üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar birlikte yapalım. Başını doladım. Halkanın içine girdim. Bir kere çektim. 2 tane tığımın üzerinde ip var. Başını doladım. İçinden geçtim. Ve şu anda 3 oldu bakın. Bu üçünü bir kapattım. Zincir çektim. Toplam 12 tane olana kadar yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi 12 tane trabzanımı yaptım. Birlikte de sayalım hemen. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu 12 taneyi yaptık. Bu altta kalacak. Bunu koparmayın lütfen. Burayı hemen ilmek geçirmeyle, kaydırma yöntemiyle yaptım. Renkli ipimizi elimize alalım. Hemen renkli ipi elde elime aldığımda istediğiniz noktada şöyle arkadaşlar, hemen ben şu noktayı belirledim. Bu noktadan geçirelim. Şöyle gördüğünüz gibi içinden geçirdim. Bu çok basit bir yöntem. Şöyle içine bağlayacağım bunu. Bağladıktan sonra güzelce tutturuyoruz ve buradan ipi başına alıp içinden geçip bir zincir çekerek de sabitliyoruz. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çektik. Burada hemen bakın, her bir boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Burada zincir çektiğimiz için 1-2 tane yapıyorum ben hemen. Siz de böyle yapın lütfen. Model bu şekilde ilerliyor. Aralara da hiçbir şekilde burada bir zincir çekme olmayacak. Başını doladık. Bakın şu ikinci araya geçiyoruz. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine hemen yandaki boşluğa geçiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar da bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Pardon, bir tane fazla yapmışım buraya. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Burada kaydırma tekniği kullanarak başına geçeceğiz. Toplamda birlikte sayalım, 12 tane olacak. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada direkt olarak buraya geçeceğim. Bakın, kaydırma yöntemiyle, çünkü araya girmemiz gerekiyor. Şu ara boşluğa geçeceğiz. Direkt kaydırmayla gelebilirsiniz. Şöyle ara boşluğa geçtikten sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. 1, 2 tane de trabzan yapıyoruz. Toplam 3 tane zincirle birlikte trabzanımız oluyor. Yine başını doluyorum. Bakın, hiçbir zincir yok aralarında. İkili trabzan yapıyorum. İlk ara boşluğumuza da 3 tane ikili trabzanlara devam ediyorum. 1, 2. Üçüncüyü yapıyoruz şu anda. Dördüncüye başladık. Bakın, 1, 2, 3 ve 4. Beşinciyi yapıyorum. Beşinciden itibaren arkadaşlar kesme işlemini başlatacağız. Şöyle ikiye katladığımızda 6 bu tarafta, 6 da bu tarafta olması gerekiyor. Bu kısmı yapıyoruz. Şu girinti çıkıntılı noktaları yapacağız şimdi. Başını doluyorum. Bakın, bir tane ara boşluk atlayarak ikinci ara boşluğa geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. 3 tane trabzanımı devam ediyorum, ikili trabzanıma. Hemen yanına yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1, 2 ve 3.'ü yaptık şu anda. 4'ü yapıyorum. Bu sırada 5. ve sonuncu
İkili trabzanlarımızı yapalım hemen hızlıca. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada başladığımız noktaya geri döndük. Bunu boş bırakıyorduk. Zincir çektiğimiz ilk sıraya kaydırma yöntemiyle geçiyorum ve zincirimi çekiyorum. Bakın, ilk sıramız oluştu bile. Hemen yine buradan şu kısma arkadaşlar, önce buraya bir gireceğim, sonra boşluğa geçiyorum. Boşluğuma ipimizi sabitliyorum gördüğünüz gibi. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Yan boşluğa geçiyoruz. İşlemi tekrar ediyoruz hemen. Bir yana geçip yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve dördüncü boşluğumuzda dolduruyoruz hemen. Bu sırada 4 tane yaptık arkadaşlar. Şöyle sayacak olursam ilk sırada 6 tane var. İkinci sırada 5 tane var. Bu sırada 4'e düştük. Şu yeşil ipimizi de şöyle köşeye alalım. Bakın, buraya batmayacağız yine. Hemen buraya dönüyoruz. Bakın, burası batılmayacak kısım. Başını doladım. Buraya geçtim. Trabzanımı oluşturuyorum. Her bir boşluğa ikili trabzan 3 tane yapmaya devam ediyorum. Şu an ikinci boşluğumdayım. Üçüncü boşluğa geçtim. Dördüncü ve son boşluğumdayım bu sıra için. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Ve bakın, buraya batmayacağımız için zincir kısmına ilmek kaydırma işlemi yapıyorum. Hemen şöyle katlayalım. Buradan da arkadaşlar şu aradan girip yeşil ipimizi şöyle tutturalım hemen. Bakın, burada. Buradan dolayarak yukarı çekiyorum ki ip içeride kalmasın. Buradan itibaren yine ilmek kaydırıp boşluğa geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanlarımı oluşturmaya devam ediyorum. İkinci boşluğa geçtim. Üçüncü boşluğa geçtim şu anda. Evet. Bu sırada eksilteceğimiz nokta üçüncü boşluk olacak. Yine başını doladım. Buraya değil, hemen buradaki boşluğa battım. İkili trabzanımı oluşturuyorum. Üçüncü ve son boşluğumuzun son trabzanını da yaptık ve zincir çektiğimiz kısma
kaydırma işlemi yaparak ipimizi sabitledik. Bakın, motifimiz oluşmaya başladı aslında. Gördüğünüz gibi bu kısımdayız. Şu anda 6, 5, 4 ve 3'ü yaptık. Bu sırada 2 yapıyoruz. Ara boşluğa ipimi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İki tane de ikili trabzan çektim. 3 tane trabzanımız oldu boşlukta. Yine aynı şekilde buraya da 3 tane ikili trabzanımızı boşluğa oluşturduk. Buraya değil, yine başını dolayarak bu kısma battım. İkili trabzanımı oluşturuyorum. Üç tane oluşturduk. Diğer kısma batıyoruz. Evet. İlmek kaydırma işlemini burada gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi son sıramıza geçiyoruz artık. İlmek kaydırma ile geçtim. 3 tane zincirimi çektim. Ve 2 trabzanımı yaptım. Şuraya girdi hemen. Buradan başını doladım. Bir boşluk atlayarak orta boşluğa geçiş yaptım. İkili trabzanlarımdan 3 tane şu anda oluşturdum. Bu kısmı birbirine tutturdum. Artık ipimizi sağlamlaştırdıktan sonra kesebiliriz. Gördüğünüz gibi motifimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Hemen sap kısmını da yapalım. Şöyle bu kısmı biraz açacak olursak buradan ipimizi geçiriyoruz. Ve şu alttan boşluktan geçirerek buraya bir sabitleme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 6 tane yapıyorum arkadaşlar. Siz kaç tane yapmak isterseniz. 6 zincir çekiyorum. Hemen karşı kısma girdim bakın. İpimi buradan çektim. Buradan da hemen sabitleyeceğim ipimi. Evet, burayı ipimi sabitledim. Şu fazla kısmı kesiyorum. Bunu da iç kısmına doğru şu delikten girerek çekerek kaybediyoruz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz modelde anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Süs olarak da kullanabilirsiniz. Çilek motifimiz hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.